santral kişiler arasında bir genişlik İkisinden farkı var. alakalı bir şey var. Evet. Tabii ben mesela burada biraz daha mezareli animasyon yapısı ortada şey kalmış. Maybe in this case it is because of the canine angulation. If they had a little bit more angulation, the diaphragm between central incisors would also close. I don't believe that. The canine is almost closed on both sides. Katılmıyorum. İki tarafta da kan ilişkisi. Another thing that causes diastema with the upper incisors. Kompozit Neden olan? Başka şey. genişliğin farklı olması santrallerin. Dişin gençsizlerin getiren Santral genişlikleri farklı. Yani The difference of width of central Burada incisors. ortak da saklı. Can be. What else? Orta hatta kaynağı. fizyolojik yaşlanmanın olabilir. Tedavinin başında dişin mezoeksisel köşesi daha fazla oklüzyon belki temasıydı. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorsa ama Maybe it's a physiological phase because at the beginning of the treatment, incisal part of this tooth had a better contact with the upper teeth, lower teeth. I am insisting in these questions Yes. because the final position of the upper incisors are very important because it's aesthetic for the patient. Bu soruda çok ısrar etmenin nedeni şu, santrallerin tedavi rutinindeki pozisyonları estetik açıdan ve hasta açısından çok önemli. And it will be a consequence of the posterior teeth position and the vertical position too. Because when you have deep bite, you have an advancement of these incisors sometimes. And this wrong torque will be the cause of diastema too. Posterior dişlerin pozisyonları anterior ilişkiyi etkiler demiştik. Biraz oluşturmasına neden olabilir. Bunun dışında vertikal ilişki de bunu değiştirebilir. Eğer derin kapanış varsa bir hastada bu üst keserlerin endikasyonunu, torkunu değiştireceği için yine diastemalara neden olabilir. Then sometimes this wrong torque is avoiding to close the diastema. Is avoid to do a good retraction and close the diastema. And sometimes you are increase compost, it's not necessary. Bazen bu derin kapanış dişlerin retrakte edilmesine, diastemaların kapatılmasına engel olabilir. Bu durumda siz bazen kompozitle kapanış yükseltmeye çalışıyorsunuz ama asıl gerekli olan bu olmayabiliyor. This specific case, you can see here, you need to increase angle with compost here because the midline is almost correct here, and I have the mid part of this upper incisors bigger than incisor. Burada sadece bu diastemayı kompozitle kapatmamız gerekiyor. Çünkü diğer dişin kenarından, proksimalinden orta hattı kontrol ettiğimizde orta hat doğru. Ve bu dişin genişliğine baktığımızda orta bir bölücünün insizal kenardan daha geniş olduğunu görüyoruz. This specific patient didn't finalize his treatment at this phase. He was transferred to another city, then take out the brace and was functional orthopedic device to finalize that. Aynen. Bu vaka bu şekilde bitirilen bir vaka değil aslında. Hastanın başka bir şehre taşınması gerektiği için mecburen braketleri çıkartıp fonksiyonel apareyle tedaviye devam etmek zorunda kaldık. This
this patient has a wrong angulation, and this wrong angulation is making a problem with space. Bu hastada angülasyonlar hatalı, bu angülasyon hatası yer problemi oluşturuyor. So when you have a wrong angulation, you keep less or more space. Eğer bir dişin angülasyonu yanlışsa ark üzerinde kapladığı alan artar veya azalabilir. Our students made this treatment, Öğrencilerimizin tedavi ettiği bir vaka bu. and was that case that would need to do stripping in the lower incisors. Başlangıçta gösterdiğimiz alt keserlerde stripping gereken vaka bu. And it had a little bit wrong angulation of this molar. Bu molardaki angülasyon da biraz hatalı. You have to check in lateral movement if it's touching that cusp. Lateral hareketleri kontrol etmeniz lazım mutlaka. Bu dişle temas var mı yok mu görmek için. And then you can put something to mark carbon and use a drill to wear lateral movements. Lateral hareketlerde artikülasyon kağıdıyla kontrol ederek eğer interferans varsa bunu aşındırmayla kaldırabilirsiniz. The third key is torque or inclination, vestibulo-lingual inclination of the crop. Üçüncü anahtarımız tork, dişin bukolingual eğimi. Exception the upper incisors, all of them teeth will have negative torque. Ağızda üst keserler dışında bütün dişlerde negatif tork bulunur. What is negative torque and what is positive torque? Negatif tork nedir, pozitif tork nedir? Nedir? Evet. Birisi daha bu kadar açılması. Bir tanesi de transversal bölge. Bir tanesi daha bu kadar açılması. Biz daha böyle açılması. Hani böyle bir tane göster. Kronik Kron değil. Ama yani kron kök ilişkisi. beraber aynı iki yapsın. Torku sojumuz krondan veriyoruz. Evet. Tamam. Kron torku diyelim. Evet. Tamam. Pozitifse kron nerede? If the Transfer. torque is positive, the crown should be in more buccal position. In relationship to root. Böyle derken yani aşısal olarak böyle Ee, olması değil. He's talking about the Güzel bir angle, şey. the, how can I say, rotation, momentum. Yes, almost that, but I can add more information. You have, Neredeyse doğru ama daha çok bilgi ekleyebiliriz buna. you have to imagine that when Andrews made this research, he checked only the crop alone. Andrews bu araştırmayı yaparken sadece kronlara bakmış. He made this in casts and measured the torque of the cross, the vestibulo-lingual inclination of this crop. Hasta modelleri üzerinde bu altı anahtarı belirlemiş ve bunu belirlerken kronların model üzerinde bukolingual eğimlerini ölçerek tork ortalamalarını bulmuş. But sure, if I have crown inclination, I will have root inclination too. Ama tabii ki eğer kökte bir eğim varsa, kronda bir eğim varsa, kökte de bir eğim olacak. So this research was made considering the center of the crop. Kron orta noktası üzerinden yapılan bir ölçüm bu. So the center of the crop of all the teeth
you have a relationship between the cervical and the incisal of this crown. Burada torku değerlendirirken kronun servikal ve insizal kenarları üzerinden karşılaştırma yapıyoruz. If you check there at the incisors, at the upper incisors, the incisal part of the crown is more vestibular than the cervical part. Bu şekilde baktığımızda buccolingual olarak kronlara keserlerin insizal kenarlarının servikal kenarlarına göre daha bukkalde yer aldığını görüyorsunuz. So only the upper incisors have this inclination. Ağızda dediğimiz gibi sadece üst keserlerde bu şekilde bir eğim var. All of the teeth have another inclination. The cervical part more vestibular than occlusal. Diğer dişlerde, diğer bütün dişlerde negatif tork var. Bu ne demek oluyor? Bütün kronların servikal kenarları insizal veya okluzal kenarlarından daha bukkalde. And I could say, sure, that the positive torque, you have the roots going more to lingual, and negative torque, the roots going more to cervical, to vestibular. Bununla ilişkili olarak tabii ki köklerle ilgili de şunu söyleyebiliriz. Eğer işte pozitif tork varsa kök daha lingualde veya palatinalde, negatif tork varsa kök daha bukkaldedir. But the crown movement is bigger than root movement. For each 1 minute that you move the apex of the teeth, will be around 3 minutes of the crown movements. Understand? 3 times more at the crown. What? 3 times more Yes. at the crown. Yes. Ancak şunu da bilmeniz gerekiyor. Kron ve kök hareketlerini orantıladığımızda kron kökten çok daha fazla hareket ediyor. Apex'in 1 milim yer değiştirebilmesi için kronun 3 milim yer değiştirmesi gerekir. So all the teeth, Bir şey söyleyeceğim bu sonradan karışmasın diye. Ben de şimdi karıştırırsam siz de düzeltin. İnklinasyon diye bahsettiğimiz şey tork oluyor. Buccolingual eğim oluyor. Angülasyon diye bahsettiğimiz şey mezyodistal eğim oluyor. Bazen hoca anlatırken mezyodistal inclination diye söylüyor. Hani onu dinlerken karışabilir. O yüzden söylüyorum. Bu angülasyon. Tork diyor. Sometimes when we are talking about, we say mesyodistal inclination and we say buccolingual inclination, then it can make confusion. So I say angulation and torque. yes, that's it. So angulation, mesodistal. Inclination, vestibular, lingual. Angülasyon dediğimiz gibi mezyodistal eğim, inklinasyon veya tork diye duyduğumuzda buccolingual eğim. And why is very important this torque? Bu tork neden bu kadar önemli? It's very important to have a resistance to avoid overbite. It's very important to have a good space for the teeth. Tork, overbite'ın artmasını engellemek açısından çok önemli. Yani ideal bir overbite elde edebilmek açısından çok önemli. Bunun yanında dişlerin doğru pozisyonlarında yer alması, yer darlığı veya yerle ilgili problem yaşamamamız için çok önemli. And to allow the correct position, anterior posterior position of the posterior teeth too. Aynı zamanda posterior dişlerin antero-posterior pozisyonlarının doğru olması açısından da çok önemli. Here, for example, which malocclusum are there? Bu malokluzyonlar hangi malokluzyonlar? Divizyon 1, divizyon 2, sağdaki klasik divizyon 2.
Class 2 Division 1, Class 2 Division 2. So we don't have which keys here. Hangi anahtarlar yok burada? Boyar ilişkisi yok. Keser ilişkisi yok. 1 and 2. So the first key, the molar key, will be very important to understand what will happen in anterior teeth. Birinci anahtar, molar ilişkisi, anterior dişlerde nasıl değişiklik oluşturur bunu çok iyi anlayabiliyoruz bu soldaki vakada. If I don't have this first key in correct position, I will have consequence in anterior teeth. Eğer birinci anahtarımız, molar ilişkimiz doğru değilse, bunun anterior dişler üzerinde de bir sonucu olacak. Or you can see here you have an overjet. If I have an overjet, it means that my lip will fit between these incisors, and I have a fourth lingual to vestibule, and I will have a problem with the third key too. The torque is wrong. Very big positive torque. Eğer overjet fazlaysa alt keserler ve üst keserler arasında dudak gireceği için üst keserler üzerine lingualden vestibüle doğru bir kuvvet oluşturacak ve pozitif torku arttıracak. Bu durumda üçüncü anahtarımızda zarar görmüş olacak. And at the class 2 division 2, it's opposite. The lip is anterior position on the upper incisor. Now I will increase negative torque at that incisors. Klas 2 divizyon 2'de ise tam tersi bir durum söz konusu. Burada dudak üst keserlerin de önünde yer aldığı için bu dişlere vestibülden linguale doğru bir kuvvet oluşturuyor ve retropine olmalarına neden oluyor. Here you can see the difference between the torques. What will happen when I have a wrong torque? Burada torklar arasındaki farkı görüyorsunuz. Yanlış bir tork olduğunda nasıl sonuçlar olduğunu görüyorsunuz. A wrong positive torque will create diastema. Yanlış bir pozitif tork varsa eğer bu diastemaya neden olacaktır. And a negative torque will create crowding. Yanlış bir negatif torksa çapraşıklığa neden olacaktır. So we need to put correct torque in order to have correct space and correct contact points. Doğru yer dağılımı ve doğru kontak noktaları elde edebilmemiz için dişlerin tork değerlerinin doğru olması gerekir. Here, for example, does this patient need orthodontic treatment? Bu hastanın ortodontik tedaviye ihtiyacı var mı? Neden? İkinci anahtar yok. The second key is missing. The second key is missing because the upper incisor, I can see this wrong angulation. Is that? Üst keserlerde bu yanlış angulasyonu görebiliyoruz değil mi? The cervical is more to mesial. The cervical is more to mesial. It could be the cause of this diastema. Angulasyonları hatalı santrallerin baktığımızda servikal tepe noktalarının insizal orta noktalara göre daha meziyalde olduklarını görüyoruz. Distalde olmaları gerekirken. Bu diastemanın nedeni bu olabilir. But maybe only this angulation was not sufficient to have a big diastema like that. Ancak bu kadar bir angülasyon farklılığı, bu kadar büyük bir diastemayı oluşturmaya yeterli olmayabilir. And what problem you have at this mouth? Başka ne problem var bu ağızda? Keserlerde fazla pozitif yok. Excessive positive torque in the incisors, upper incisors. And it causes Bu neye neden oluyor? Yastım. Diastema. what else? Başka? Listen, big pipe, but it's
açısından connected to this. This patient has the bite. Bu Tamam. hastada derin kapanış zaten var. But this torque, if I have a positive torque, I won't create a deep bite. The deep bite is causing the big torque. Bu hastada pozitif torkun artmış olması derin kapanışa neden olmuyor. Tam tersi derin kapanış pozitif torkun artmasına neden oluyor. So this torque is creating overjet. Bu pozitif tork artışı overjetin artmasına neden oluyor. Yes? So there is a relationship between the wrong torque and the overhead. And that is relationship between the wrong torque and diastema and the wrong angulation and diastema. Okay? Diastemayla yanlış angülasyon ve yanlış tork arasında bir ilişki var demektir. Aynı şekilde overjetle tork arasında, hatalı tork arasında yine bir ilişki var demektir. And there is a relationship between overbite and the overjet and the torque. Ve ayrıca overbite, overjet ve tork arasında da bir ilişki var demektir. I know you have some difficulty to correct the overbite. Overbite'ı düzeltmekte zorlandığınızı, zorluklar çektiğinizi biliyorum. I know you have problem when you do the retraction and increase the overbite. Retraksiyon yaparken overbite'ı arttırdığınızı biliyorum. And it is a problem to have a stable orthodontic treatment to avoid the relapse. Relaps'ten kaçınmak, stabil bir ortodontik tedavi bitimi elde etmek için önemli bir problem bu. How could I make a correct leveling? Doğru seviyelemeyi nasıl yapabiliriz? What's the problem that I cannot correct the speak curve so well? Eğrisini düzeltemememe neden olan şey nedir? What's the difficulty that you have to correct this vertical problem? Or don't you have difficulty to correct the vertical problem? Vertikal problemi düzeltmekte zorluk çekiyor musunuz? Çekmiyor musunuz? Or are you doing the retraction and you are not increase the deep bite? Retraksiyon yaparken deri kapanışı arttırmıyor musunuz? Yes. I had the same difficulty. Sure. Ben de aynı zorluğu çektim. Tabii ki çekiyorsunuz. Oluyordu artık olmuş. We had in the past, he says. Now we don't. No, they don't. It's good now. What do you do in order to avoid this vertical problem? Geçen kurslarda anterior tork kontrolü öğrendik. Özellikle gable bükümlerinden sonra falan çözülmüş. Eskiden oluyordu, şimdi olmuyor. I have in the past, but at the last course, at the previous courses, I learned anterior torque control, especially gable effect, gable bend, and now I use this for these patients, then I don't have this problem anymore. Good, good. So you need to have a good vertical control in order to finalize my case with a good overjet and a good overbite. And a way to do that is to have a gable effect in the upper arc and correct reverse curve in the lower arc. Overbite ve overjet'i doğru bir şekilde sağlayabilmek için tedavi bitiminde mutlaka retraksiyon yaparken anterior torque kontrolümüzün olması gerekir. Ve bunu uygulamak için etkili yöntemlerden biri
Dediğiniz gibi gable efekt kullanmak üst çenede, alt çenede ters kavis kullanmak spiresi için. And you have some utility arc to make the retraction and vertical control. They are very good too. And segmented mechanic that we will learn this week. Tamam mı? Bu kursta kullanacağımız retraksiyon yaparken anterior top kontrolü sağlayabileceğiniz güzel utility arklar da var. Do you know that you can do a gable effect and have school? You can include a night tie wire or not? Nikahlı telde ters kavis veya gable effect yapabilir misiniz? No, bize. Yes, you can do that. Bozarsak, deli yakarsak. Ama bükümlü olan değil. Nasıl bükecek? They say we can do it if you burn the wire. If you burn the wire, you change the properties of the wire. Yes, he was saying that we will distort the wire. Evet, eğer teli yakarsanız özelliklerini bozmuş Ben de onu diyorum oluyorsunuz. zaten. Ben de dedim o zaman diyor dedim. Onu da anladım. But you can increase in the actual. You can increase at the night tie wire the reverse curve with pliers. Pensiz kullanarak nikahlı taylarda da ters kavis oluşturabilirmişsiniz. And how are you doing your reverse curve? Siz nasıl yapıyorsunuz reverse curve'ünüzü? Veya burada bir tane şey koyuyor. Program veya tedaviler. I'm using TMA wire or from cobalt wire to do that. And then you make yourself. Kendiniz yapıyorsunuz. Yes, please. Kemeyi alırsam hazır. If I buy TMA, it is ready. Ready made. You have night tie red too. Nikahlı time da var diyor. Ama nikahlı işte top verebiliyoruz. Ha şey, reverse kurulları var da kullanmıyorum. They said there are night eye reverse curve wires, but I didn't use it at all. But when you buy a made wire, you have to realize something. Hazır bükülmüş bir tel aldığınızda bir şeyin farkında olmanız lazım. For example, you have a size. O TMA'lar reverse curve direkt böyle anteriorda büküm. Hayır, normal distal şeklinde. Aynı şekilde. Kaminlerin distalinden şeyi Ha, korktunuz anladım. Tamam. Ben de reverse curve. reverse curve olarak. Hayır, hayır. It is, maybe I translated it wrong. It says, I buy a normal arc wire in the arc shape. I make the bands myself. Okay, so you make myself your band. O zaman Okay. Krokoval'da arka da kendiniz yapıyorsunuz. Evet, işte kaminlerin distalinden 3-4'lerin arasından belli bir açıda şey Anderson'a anlatmış. Raketin hemen üstüne kadar belli bir açıya kadar uygulanıyor. And where do you start to make the fold? He was telling that from the distal of canine, and I make the bands till the upper side of the brackets in the anterior region. Sometimes you will problem with this too. Bazen bununla ilgili de sorun yaşayabilirsiniz. Evet, bazen biraz konuşuyor. When you buy a made wire, for example, an anti wire, you can buy a reverse curve wire. Tamam mı? Prefabrike olarak bir reverse curve nikahlı tel alabilirsiniz. Aldınız diyelim. Have you already bought this or not? Aldınız mı hiç bundan? Evet. Okay. Where is the most up part of this wire? Bu telin en yukarıda konumlandığı yer neresi?
Alçeli için mi? Altı. Fark etmez. Birinci mi oldu? You Are have you to talking plan. about lower part? Okay, the lower. En yukarıda. Büyük kahvesi. They say anterior region. No, anterior region is incisor are here. Sen işçi olarak. Şeyin şekli yanlış. And the posterior molars are here. Premolarlar bölgesi. Around premolar region, tamam mı? Speak yüzleştirme. Evet. Premolar bölgesi en yukarıda. And he told that he makes a fold Aha. at the beginning of the distal of the canine. Karil distalinden bir büküm yapıyorum dedi arkadaşımız. It means there will be the highest part of this curve. For his arc, yes. Yes. The highest part will be incisors. If I see this curve, Yes. where is the high part? It is the premolar region. Yes, so when I told that he make the gist of the canine, the high will be there. And now you said me that this curve, the high will be incisors. His arc is different. It is like a line in the posterior region and higher in the anterior region. Evet, çünkü Öyle oluyor. Kendimiz üniversiteler yapıyoruz. Oradan çıkıyorlar. Yes, it is like this. üstçü And ve the high is not here. The high is here. You are talking about the lower part, okay. Yine premolarlar posterior bölge yüksek olacak bir hükümde de. Okay. I will talk when, like I told the expressions case course, I will talk many things about it, but only to realize here you have two different curves. Burada iki farklı eğri var. Bunlardan çok bahsetmeyeceğiz ama sadece şunu söyleyeyim. And when I have a curve like this one, Bu şekilde bir eğri varsa arkta, I will make a reverse curve like this one. bu şekilde bir reverse curve kullanacağız. If I have a curve like this one, I do this one. Eğer bu şekilde bir eğri varsa bunu kullanacağım. Tamam mı? And I was talking about to change the subject. When I talk about this, I said that if you buy a made arc, here will be the higher part of this arc, and he told was the premolar region. Tamam mı? Başlangıçta konuştuğumuz şeye dönelim. Eğer hazır bir ark teli alırsak ters karısını tel, en yüksek bölge premorallerin olduğu bölge olacak demiştik. But when you put it at the mouth, what will happen with the length of the wire? Does he have the same length of the arc, or the teeth arc, or it is bigger in the length? Less? The length. The length of the arc. Okay. Ark genişliğini düşündüğünüzde, bu şekilde bir teli ağzına yerleştirdiğinizde tel genişliğiyle ark genişliği aynı mı olacak? Daha az mı, çok mu olacak? Ark uzunluğu pardon. The arc is bigger. Büyük olacak. Is that? The arc is bigger. evet, Ark daha büyük. So when you put your wire at the mouth, you have to cut here apart. Bu şekli, pardon buradan bir parçasını kesmesi gerekiyor teli. So
So what would happen with this higher? We will move the highest part to a different region. Would be Neresi olacak? Molar. Molarlara yakın olur. It will be close to molars. magister. Most So it won't be so efficient. doğrusu. O zaman distale kayacak. O zaman olması gerektiği kadar da etkili olmayacak You düzeltmede. must to increase with night eye wire at this region now. More reverse curve. O zaman bu bölgede ters köşesi arttırmanız gerekiyor etkisini arttırabilmek için. And where will you make that on the arc? Nerede yapacaksınız bu bükümü ark üzerinde? When the wire change the anterior part to posterior part. Ark üzerinde pardon. Yani zaten hazır reverse curve'lerde Anteriordan posteriore geçtiğimiz yerde yapacağız bunu. Elinden Pardon. diyorum ki zaten hazır reverse curve'lerde premolar bölge zaten geniş bırakılma sebebi bu değil mi? Geniş derken Daha geniş anladım. Yani şöyle bir şekli var. Öyle. Yani mantara benziyor. Öyle Evet. anlatayım. Maybe it is the reason that when you have you buy a prefabricated reverse curve wire, the width of the arc is larger at the region of premolar, maybe because of that. I couldn't see the relationship O ekspansiyonu sağlar. because I'm not talking about the transversal, O transfer the vertical. Ama aynı şey de artıyor. Boyu da artmıyor mu? Hı? Aynı zamanda şeyin boyu da artıyor. It can also change the length of the arc. Maybe because of that it can make it have an effect like this. Can be, I don't know. Olabilir. Did you understand that? vertikal yapacağım. So I must make this, increase this in the night eye wire. And could I do that with light? Yes, you can do that. Bu kısım anlaşıldı I can mı? show. Anterior Give me a bölgede file, I can show. kavisi arttırmamız gerektiği anlaşıldı mı? Tamam. Bunu pensle yapabiliriz dedik. And my friend, when you make this fold here, sometimes you will make a little bit more extrusion of the canine. Bunu yaptığınızda karinde hafif bir ekstrüzyona neden olabiliyorsunuz bu dikimi yaptığınızda. When you make this fold, so it will be better if you don't make a fold, you make a small curve like this, in order to decrease this angle to extrusion the canine. Karinin ekstrüzyonunu engellemek için burada bir büküm değil de bir kavis oluşturmamız daha iyi olur. So really, there are many details, understand? That's why you are here, and that's why you have many things to talk to. And this knowledge curve is longer. You have many things to go into do step by step, because it's like this. We cannot put all the details of orthodontists in our mind only in 1 month. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Tabii ki bunları öğrenmek için buradasınız. And in order to realize, you have to make that the patient and see what's happened and why it's wrong here, why cannot put here where I wish to put. That's like is the knowledge curve. Bunun bir öğrenme eğrisi olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bunda ilerlemeniz, yol kat etmeniz gerekiyor mutlaka ve ortodontiye dair her şeyi toplam bir aylık bir sürede öğrenemezsiniz. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım.
pratik yapmanız lazım. Burada öğrendiklerinizi hasta ağzında uygulayıp sonuçlarını görmeniz lazım. Eğer olmuyorsa neden olmadığını anlamanız lazım. And we could see the same class, the same subject, but with different looking. And I could increase more information in the same subject, like these 6 keys of normal occlusion. Daha önce gördüğümüz konuları aynı ne diyelim, slaytları görüyoruz belki ama şu an farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz, farklı detaylara takılıyoruz ve farklı şeyler öğreniyoruz. So this patient needs orthodontic treatment because he has deep bite, overjet, and this deep bite is causing that overjet associated with the lip position. Bu hastada diastema var, derin kapanış var, overjet var ve dediğiniz gibi bu derin kapanış, bu tork artışına ve diastemalara, overjet'e neden oluyordu. Bu şekilde dudak pozisyonunda değiştiriyordu. So my goals will be to put at the 6 keys of normal occlusion. It means to correct the deep bite, correct the overjet, and put the teeth with right torque and right angulation. Benim bu tedavideki amacım dişleri doğru pozisyonda getirmek, doğru angülasyon ve doğru tork değerlerini vererek overjet'i, overbite'ı düzeltmek ve dudak pozisyonlarını da düzeltmek. So to correct this diastem now, we correct the torque, we correct the angulation, but the canine needs to eruption to close the diastem. Diastemayı kapatmak için keser angülasyonlarını, keser torklarını düzelttik. Ama diastemanın tamamen kapanması için kanin sürmesinin tamamlanmasına ihtiyacımız var. Look this patient. Bu hastaya bakalım. Does he have the 6 keys of normal occlusion? Normal oklüzyonun 6 anahtarı var mı bu hastada? Hı? Hayır. Because the molar is not at the correct key. I have a problem with the third key, is the torque. Hastada oklüzyonun 6 anahtarı yok. 3. anahtarımız kayıp. Torklar yanlış. And you can see this patient has overbite and overjet too. Overbite'ı ve overjet'i de var, artmış. Fourth, absence of rotation. 4. anahtarımız rotasyonların olmaması. The patient needs to have the teeth with right rotation because when you have posterior teeth rotated, they occupy more space at the arch, and then we will lack space for all other teeth. Dişlerin rotasyonlarının da düzgün olması gerekir mutlaka. Çünkü eğer posterior dişler ve rotasyon varsa art üzerinde kapladıkları alan normalden fazla oluyor ve yer darlığı oluşturuyor. And anterior teeth, when they are rotated, they will need more space to put them in the right position later. Anterior dişlerde ise rotasyon varsa eğer bunu düzeltmek için yere ihtiyacımız var. Çünkü rotasyonluyken arkta kapladıkları yer normalden az. Here, for example, you have the posterior molar tooth rotated. Burada posterior dişte rotasyon var. And he is occupying more space. Olması It is gerekenden occupying more space. fazla yer kaplıyor bu yüzden. How can I check, I'm sorry, if the upper molars are with good rotations? Molarların, üst molarların rotasyonları doğru mu değil mi neye bakarak anlayabilirim bunu?
if I make a line through the distal vestibular cusp, start distal vestibular cusp, through the mesopalatal cusp, this line would be good if it was at the distal of the opposite canine. Üst birinci moların distopalatinal tüberkülünden ve meziobukkal tüberkülünden geçen çizginin karşı tarafta karin distaline uzanması gerekir rotasyonun doğru olabilmesi için. Why normally do this molar rotate with this position? Niye molarlar rotasyon yapmış oluyor, bu pozisyona gelmiş oluyor? Ne oluyor da rotasyon oluyor molarlarda? Cross kapanış olabilir. He? Ters kapanış olabilir. Ters kapanış. Crossbite. Ters kapanış değil, çapraz kapanış mı? What you said? Crossbite may be the reason. Posterior crossbite. Posterior crossbite. No, without posterior crossbite. Çapraz kapanış olmasa da diyelim ki rotasyon var. Early extraction of the primary teeth. Okay, but I have space for the premolar too. Ama premolarlara yer var. If I have a primary expression, yes, it can happen. Süt çekiminde bu olabilir, evet. And the leeway space too. The leeway space. The patient has Leeway yer space. rezervi de var hastada. And that leeway space can be occupied for the rotation of this upper molar. Bu leeway yer rezervi molar rotasyonuyla işgal edilebilir. What is leeway space? Leeway yer rezervi neydi? Süt yazılarla daimi konular arasındaki fark. This is the difference between the primary molars and permanent premolars. Yes, that's it. So this leeway space can be occupied for the posterior teeth, making this rotation, or you can keep the molar at the right position and gain this space to correct some anterior crown. If you don't do nothing, this molar normally makes this rotation. Tamam? Leeway yer rezervi süt molar ve kaninlerle daimi premolar ve kaninlerin boyutları, distal boyutları arasındaki farklılıktı. Normal şartlarda eğer siz bu pozisyonu moları yerinde tutarak korursanız leeway yer rezervini anterior çapraşıklığın düzeltilmesi için kullanabilirsiniz. Ancak herhangi bir müdahalede bulunmazsanız molarlar rotasyon veya devrilme yaparak bu yeri işgal eder. And the lower teeth, the anterior teeth, when they are rotated, they occupy less space. So you need more space to put them in the right position. Anterior dişler rotasyon yaptığında ark üzerinde daha az yer işgal eder dedik. Bunu düzeltmek için yer kazanmanız gerekir. So if you find some rotation at the mouth, you need orthodontic treatment because the contact points are not correct. Eğer ağızda rotasyon varsa bunu düzeltmek için ortodontik tedavi gerekir. Rotasyonların olması kontak noktalarının ideal olmadığını gösterir. This is the line that I told you. Söylediğimiz çizgi bu rotasyon kontrolü için baktığımız. Here, for example, we can see two teeth occupying the space of three teeth. Burada iki dişin, üç dişin yerini kapladığını görüyorsunuz. Could you imagine how is the sagittal relationship with this molar? Bu dişin sagittal ilişkisinin nasıl olduğunu hayal edebilir misiniz? Molar ilişkisi nedir?
Bu rotasyona göre. In a lateral view, it says in a lateral view, how will be this molar? Lateralden baktığımızda nasıl olur bu molar? Burası gibi görmez mi? Burası gibi. It will be Daha close meziyerli- to... Daha meziyerli görmez. Evet. Look there. Görüyorsunuz. So normally, you can correct the rotation of the molar in this case in order to correct the class 2. Böyle bir vakada klasik 2'yi düzeltmek için molar rotasyonunu düzeltebilirsiniz. One way to correct class 2 is correcting the molar rotation 2. Klasik 2 düzeltme yöntemlerinden biri molar rotasyonunun düzeltilmesidir. Here, for example, I can see class 1, but the premolars are not exactly at the right position. Can you see?